Bir pastamız hazır. Yandaki meyveleri de jöleye batırarak yapıştırdım. 1 saat dinlendi. Tabii bu 3 saat dinlense daha iyi olur ama şu anda biz dayanamıyoruz, yiyeceğiz. O yüzden acele ettik çekimleri. Siz en az 3 saat veya bir gece dinlendirin. Hepinize afiyet olsun. Bu fresh pastayı lütfen deneyin. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yıla girerken de bu güzel pastayı yapın. Her şey gönlünüzce olsun. Gördüğünüz gibi pandispanya hamuru, pastacı kreması, krem şanti, jöle, meyve. 5 çeşit üründen oluşuyor. Şimdi keserek tadımına bakalım. Kıyamıyorum kesmeye. Kıyamıyorum kesmeye şu güzelliğe. Bakar mısınız nasıl yumuşacık. Sütle de ıslattım, 1 saat beklettim ya. Gerçek yaş pasta böyle olur. Bakın. Yumuşaklığını görüyor musunuz? Şöyle ben çatalla da göstereyim size, bakın. Sanki krema. Evet arkadaşlar, sizin için tekrar pastamın süsü bozulsun istemiyorum ama tekrar kesiyorum. Bakar mısınız şu dokuya? Şu dokunun pandispanya hamurunun gözeneklerini görüyor musunuz? Şahane. İçindeki kreması, tekrar içi ara kat meyvesi, kreması, çift krema kullandım meyvenin hem altına hem üstüne. Lütfen pastamı deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. Olağanüstü bir lezzet. Şimdi sizin için tadıyorum. Kremasından da koyuyorum. Yiyorum sizin için. Oy. Muhteşem bir lezzet. Süper. Hepinize afiyet olsun. Dayanamayacağım, bir tane daha alayım. Ay şahane. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere pasta hamuru pandispanya yapıyorum. 6 yumurta sarım var. Şöyle karıştırdım önce. Sonra 6 yumurtayla yapılan bir şey olduğu için 6 fincan şeker. Fakat çok doldurmayın. 2 3 4 5 6. Ben tam doldurmadım, şekerli sevmediğim için. Siz dilerseniz tam doldurun. Şöyle şimdi ikisini birlikte köpürene kadar çırpıyorum. Şöyle yarım su bardağı ılık su ilave ediyoruz. 5 dakika çırptıktan sonra yumurta sarılarıyla şekeri çırptıktan sonra şimdi tekrar içerisine çok az tuz ilave ederek yumurtaklarını şimdi tenceremizi yağladım. İçerisine şu şekilde kağıt yerleştirdim. Altına da ısıya dayanıklı kaplarım. Şimdi 2 fincan nişastamız var.
bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. 4 fincan unumuz. Unumuzu mutlaka eleyin. Şimdi unumuzu eliyoruz. Kabartma tozlarıyla birlikte bu şekilde hazır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Çok dikkatli bir şekilde yumurta akımızı ilave ediyoruz. Nazikçe. Şimdi unumuzu nazikçe karıştırıyoruz. 2 fincan nişasta, 4 fincan, çünkü 6 yumurta, bir yumurtaya 1 fincan un. O şekilde hesaplayın. 1 fincan şeker fazla oluyor. Biraz azaltın. 1'e 1 ölçü. Çok basit, akılda kalıcı. Fırınımız 180 derece, fansız, önceden ısıtılmış. Fırın kabımız 24 santim. Şu şekilde. Şöyle, benim cam masa vuramıyorum. Sert zemine vuracağım şimdi. Fırına gidiyor. Fırınıma bir cezve su koyuyorum. Buhar yapması, kekimizin daha güzel kabarması için. Pandispanya hamurumuz fırından çıktı. 45 dakika pişti. Kalıbından çıkaracağım. Hemen çıkarmayın. Evet, kekimiz ılıdı. Şimdi kekimi şöyle ters çeviriyorum. Bakın, şöyle göstereyim. Kağıdı yana da kağıt koyduğum için çok kolay çıktı kekimiz. Şunu da şöyle alıyoruz. Oh, tam pastalık oldu. Daha çok sıcak. Biraz daha soğumasını bekleyeceğiz ama şöyle göstereyim. Şimdi koyu üstü kızaran bölümünü alta çeviriyoruz. Süslemede şu zemini kullanacağım pastamda. Kekimiz şu şekilde sünger oldu. Pandispanya hamurumuz. Bir şöyle yapıyorum, bakın. Nasıl? Çok güzel oldu. Bardak soğuk süt, 2 paket krem şanti, kontrollü bir şekilde blender yapacağım. Önce yavaş, sonra hızlandıracağım. 2 pakete 2 bardak süt veriliyor. Fakat ben pasta krem şantisi olarak süs yapacağım için 1,5 su bardağı kullanacağım. Şunu biraz daha koyayım. Şöyle yarım bardak eksik koydum. Çünkü krem şantimin sert olmasını istiyorum. Şantimizin kıvamı şu şekilde. İz kalacak. Bakın. Kekimizi tam ortadan pandispanya hamurumuzu ikiye bölüyoruz. Şimdi kekimizi sütle ıslatıyoruz. Pasta olduğu için ıslatma çok önemli. Sünger gibi olan pandispanya hamurumuzu, nişasta olduğu için ununda, bakın kekimiz beyaz. Pastacılarda böyle hep bir nişasta kullanılır kek beyaz olması için. Özellikle şöyle kenarlarını ıslatacaksınız.
yemek kaşığıyla 2,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 2,5 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya. Önce unları iyice bir karıştırıyoruz. Daha sonra 2 su bardağı süt. İyice karıştırdıktan sonra 1 adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Bu pastamızın ara kreması. Pastacı kreması diye geçiyor. Bakın pıt pıt diye attı. Kaynamış oluyor bu şekilde. Kremamız hazır demektir. Pıt pıt atıyor bakın. Şimdi hazır. 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. İyice. Tereyağımız eridikten sonra kremanın parlaklığını tereyağı veriyor. Hem krema pastanın kaymasını önlüyor bu krema. Tereyağı olmazsa olmasın. Bakın sünger gibi kekimiz çok güzel kabardığı için pandispanya hamurumuz, sütle de yarım saat beklettim. Bakın tam yaş pasta oldu. Yaş pastanın özelliği budur. Bunu şöyle düzleştireceğim. Evet, pastamızın diğer katına da krema sürdüm. Şimdi bunu üzerine kapatacağım. Şu şekilde. Elim bulaştı ama tam düzgün bir şekilde kapattım. Şimdi üzerine kremasını süreceğim. Ellerine eşit bir şekilde sürdük. Birinci. Daha sonra krem şantiyle dekorunu yapacağım. Fakat pastam şimdi dolapta en az 1 veya 2 saat dinlenecek. Açıyoruz pastamızı ve dinlenmeye gidiyor 2 saat. Pastamız 2 saat buzdolabında dinlendi. Bu aslar kreması oluyor. Ara kreması ve üst kreması. Şimdi şey yapacağız. Krem şanti ile beyazlatacağız. Çünkü meyvemiz daha iyi görünmesi için. Bir katta krem şanti süreceğiz. Her yerini bembeyaz yapacağız. Kivili pastamız bembeyaz olması gerekiyor. Pastamızın tamamını krem şanti ile kapladım. Bir sıra geçtim. Şimdi ikinci sıradayım. Çekebiliyor musun ucunu? Şöyle. Düz olarak çekmiyorum. Dalga dalga çekiyorum. Kıvırcık olmasını istiyorum. İki buçuk su bardağı kaynar su. Bir paket kivi jölesi. Hemen karıştırıyoruz. Eriyene kadar karıştırıyoruz. Bunu şey yapıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuğa yakın
pastamızın üzerine dökeceğiz. Önce yalnız şöyle yaptım. Kivilerimi doğradım. Pastada süslemek için hazırladım. Kağıt peçete de şu şekilde sularını aldım. Çünkü pastamızın kremasını sulandırıp bozabilir. O yüzden mutlaka kivilerinizi şu şekilde suyunu alın. Bu da pastamızın çerçevesi oluyor. Kivilerimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Kalan jölemizi biraz ılıttım, ısıttım. Şimdi süsleme aşamasına geçiyoruz tekrar. Şöyle bastırıyoruz. Meyvelerimizi jöleye koymamızdaki amaç, meyvelerimiz hemen soluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Yapıp bastırıyorum yapışması için. Jöleyi yapışması için kullanıyorum. Bir de meyve Evet arkadaşlar, kivili pastamız hazır. Yandaki meyveleri de jöleye batırarak yapıştırdım. 1 saat dinlendi. Tabii bu 3 saat dinlense daha iyi olur ama şu anda biz dayanamıyoruz, yiyeceğiz. O yüzden acele ettik çekimleri. Siz en az 3 saat veya bir gece dinlendirin. Hepinize afiyet olsun. Bu fresh pastayı lütfen deneyin. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yıla girerken de bu güzel pastayı yapın. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu olun çok yeni yılda. Hoşça kalın. Bu 2 saat dinlendi pastamız. Siz bir gece dinlendirin. Tam pastamız dolmamış.
Evet, şimdi muhteşem pastamızın tadım zamanı. Evet arkadaşlar, pastamız oldukça, pandispanya hamurumuz çok iyi kabardığı için ara kremamız, pastacı kremamız şahane bir pasta oldu. Şöyle gördüğünüz gibi pandispanya hamuru, pastacı kreması, krem şanti, şöyle meyve, 5 çeşit üründen oluşuyor. Şimdi keserek tadımına bakalım. Kıyamıyorum kesmeye. Kıyamıyorum kesmeye şu güzelliğe. Bakar mısınız nasıl yumuşacık. Sütle de ıslattım, 1 saat beklettim ya. Gerçek yaş pasta böyle olur. Bakın. Yumuşaklığını görüyor musunuz? Şöyle ben çatalla da göstereyim size, bakın. Sanki krema. Evet arkadaşlar, sizin için tekrar pastamın süsü bozulsun istemiyorum ama tekrar kesiyorum. Bakar mısınız şu dokuya? Şu dokunun, pandispanya hamurunun gözeneklerini görüyor musunuz? Şahane. İçindeki kreması, tekrar içi ara kat meyvesi, kreması, çift krema kullandım meyvenin hem altına hem üstüne. Lütfen pastamı deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. Olağanüstü bir lezzet. Şimdi sizin için tadıyorum. Kremasından da koyuyorum. Yiyorum sizin için. Oy. Muhteşem bir lezzet. Süper. Hepinize afiyet olsun. Dayanamayacağım, bir tane daha alayım. Ay şahane.